kendi zamanında sapkın olarak damga yiyen ve Tanrı'nın gerek evrendeki rolünü gerekse de insan üzerindeki etkisini önemsiz hale getirdiği belirtilen ve bu nedenle de içinde bulunduğu cemaatten genç yaşında aforoz edilen Baruch Spinoza felsefesiyle bize çok ilginç şeyler söyler. Filozof bugün mucize diye adlandırdığımız olaylara ve canlıların ölümden sonra da bir yaşama sahip olacağına dair görüşlere karşı çıkarak bir nevi semavi dinlere meydan okumuştu. Yazdığı eserler şeytan tarafından cehennemde yazılmış kitaplar denilerek kınanmış, bu da yetmemiş. En meşhur kitabı Etika, Katolik Kilisesi tarafından yasaklı kitaplar arasına sokulmuştu. Peki ama tam olarak problem neydi? Yani onun tanrısı ne ifade ediyordu da filozof bu kadar ötekileştirilmişti? Spinoza'nın tanrı kavramı semavi dinlerin düşüncesinden radikal bir şekilde ayrılmaktadır. Semavi dinlerde tanrı evreni yaratan, idare eden ve insani vasıflara sahip iradesi olan bir varlık olarak tasvir edilirken, filozofa göre tanrı antropomorfik bir varlık değil, tüm varoluşun kendisi olarak tarif edilir. Tanımlaması Deus sive natura'dır, yani tanrı doğayla özdeştir. Anlayacağınız filozofa göre tanrı her şeyin kaynağı olduğu kadar aynı zamanda her şeyin ta kendisidir. Spinoza, Tanrı'nın evreni dışarıdan bir güçle yönetmediğini ve evrenin Tanrı'nın doğasının zorunlu bir sonucu olarak var olduğunu savunur. Tanrı, evrenden bağımsız olarak aşkın değil, aksine her parçasına içkindir. Bu da onun evrenle bir bütün olduğunu gösterir. Dolayısıyla Spinoza'nın tanrısı sonsuz bir doğa kanunu gibi işler ve her şey bu kanuna göre meydana gelir. Spinoza'nın tanrısı yaratan bir varlıktan çok varoluşun bizzat kendisidir. Her şeyin içindeki düzen ve varoluş Tanrı'nın doğasını yansıtır. Tanrı evrendeki her şeyin zorunlu nedeni ve özüdür. Bu insan hayatını da kapsar. İnsanlar ve diğer tüm varlıklar bu devasa doğanın içindeki birer parçadır. Bu anlayış daha çok panteizm adıyla bilinir. Panteizm genel anlamda Tanrı ile evrenin bir ve aynı şey olduğunu öne sürer. Spinoza'ya göre Tanrı, evrenin dışında var olan bağımsız bir yaratıcı değildir, aksine evrenin ta kendisidir. Filozof, Etika kitabında Tanrı'nın doğayla özdeş ve doğadaki tüm varlıkların onun bir parçası olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu görüşüyle Tanrı'nın aşkınlığını reddederek onu varoluşun özüne yerleştirir. Etika kitabındaki 6. tanıma bakarak onun Tanrı anlayışını kolayca anlayabiliriz. Mutlak olarak sonsuz bir varlığa, yani sonsuz sıfatları olup başsız ve sonsuz özü bu sonsuz sıfatlarında her biriyle ifade edilmiş olan cevhere, yani töze, Tanrı diyorum. Mutlak olarak sonsuz varlığa işaret eden Spinoza'ya göre Tanrı varoluşun kendisiyle özdeştir. Yani Tanrı varlığın kaynağı ve sınırlarıdır. Bu Tanrı'nın dışındaki bir varoluşun düşünülemeyeceği anlamına gelir. Daha kolay anlaşılması bakımından basit bir örnekle Spinoza'nın Tanrısını anlayabiliriz. Örneğin okyanusu düşünün. Okyanus sonsuz bir su kütlesinden ibarettir ve sürekli bir hareket halindedir. Dalgalar, rüzgarların etkisiyle deniz üzerinde oluşan anlık oluşumlardır. Dalgaların şekli, boyutu ve hızı sürekli değişir. Ancak bu dalgalar okyanus olmadan var olamazlar. Okyanus, dalgaların kaynağı ve varoluşlarının temelidir. Spinoza'ya göre Tanrı ile evren arasındaki ilişki de tıpkı okyanus ile dalgalar arasındaki ilişki gibidir. Tanrı evrendir. Tıpkı dalgaların okyanustan ayrılamayacağı gibi evrendeki her şey de Tanrı'dan ayrılamaz. Evrendeki tüm olaylar, maddeler ve düşünceler Tanrı'nın farklı tezahürleridir. Tanrı'nın sonsuz sayıda ve türde niteliği veya özelliği vardır. Bu sıfatlar madde ve düşünce gibi evrenin temel özelliklerini içerir. Yani bugün her şey Tanrı'nın bir sıfatı olarak vardır. Tanrı'nın varlığı herhangi bir dış nedene bağlı değildir. O kendi kendinin nedenidir ve ezelidir. Yani başlangıcı ve sonu yoktur. Spinoza'ya göre yalnızca Tanrı sonsuzdur. Sonluluk, varlığın olumsuzlanması ya da bir başkasının üstünlüğü nedeniyle varlığın sona erebileceği bir gerçeklik olduğundan yalnızca Tanrı'nın zorunlu olarak sonsuz olduğu düşünülmelidir. Dolayısıyla hiçbir şey onun yeteneklerini kısıtlayamaz. Dahası hiçbir şey Tanrı'yı sınırlayamayacağı için
Tanrı'nın sürekli olarak etkin olduğu ya da varlığını ebediyen gösterecek bir güce sahip olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle hiçbir şey Tanrı'nın gücüyle boy ölçüşemeyeceği ya da onu aşamayacağı için Tanrı zorunlu olarak asla var olmaktan vazgeçmeyecektir, çünkü hiçbir şey onu var olmaktan alıkoyamaz. Buradan da şu sonuç çıkar: her şey Tanrı'nın ebedi varlığına ve özüne dayanmaktadır. Zira Tanrı zorunlu olarak en güçlü ve en mükemmel olan aktif varlıktır. Dolayısıyla her şeyin varlığı kendisine bağlı olduğu için Tanrı'nın varlığının sona ermesi de mümkün değildir. Zira o sonsuzdur. İnsanlar da bu kozmik bağın bilincinde olan tek varlık konumundadır. Bundan dolayı varoluşun sürekliliğini sağlayan ilahi ilkenin en önemli parçası da insandır. İşte bu yüzden Spinoza'ya göre cevher Tanrı'dır ve bu da varlığın en temel ve bağımsız biriminin, hatta tek ve mutlak olanın Tanrı olduğunun en net göstergesidir. Spinoza'nın Tanrısı geleneksel teolojilerde olduğu gibi insani iradeye ya da bilince sahip değildir. Bu nedenle Tanrı'nın insanlar için bir planı ya da bir amacı yoktur. İnsanlar diğer tüm varlıklar gibi doğa kanunlarına tabidir. Spinoza bu durumu şöyle ifade eder: doğa belirlenmiş bir amaca göre hareket etmez. Zira tüm şeyler Tanrı'nın sonsuz doğasının zorunlu sonuçlarıdır. Buradan da şöyle bir düşünce ortaya çıkarılabilir: Tanrı'yı sevmek ya da onu anlamak, doğayı ve onun bütün kanunlarını anlamakla eşdeğerdir. Spinoza diyor ki, havaya atılan bir taş düşünebilseydi eğer, kendi isteğiyle yere düştüğünü iddia ederdi. Bu ifade onun Tanrı anlayışıyla doğrudan ilişkilidir, çünkü Spinoza'nın Tanrısı deterministik ilkelere bağlıdır. Determinizm, her olayın önceden belirlenmiş nedenlere dayandığı ve evrende hiçbir şeyin tesadüfi olmadığı görüşüdür. Diğer bir deyişle evrendeki her şey önceki durumların zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkar. Spinoza'nın Tanrı'yı evrenle özdeş hale getirmesi de onun determinizmi zorunlu olarak kabul etmesi anlamına gelir. Yani Tanrı tüm varlığın nedeni olduğundan evrendeki her şey de onun bir tezahürüdür. Bu durumda evrendeki her olay Tanrı'nın doğasından kaynaklanır ve dolayısıyla önceden belirlenmiştir. Spinoza'ya göre insanlar eylemlerinin nedenlerini bildikleri için özgür olduklarını düşünürler, ancak bu sadece bir yanılsamadır. Filozof durumu şöyle izah eder: İnsanlar kendilerinin özgür olduğunu düşünürler, çünkü kendi seçimlerinin ve arzularının farkındadırlar, ama kendilerini bunları seçmeye ve arzulamaya sevk eden nedenlerden bir haberdirler. Özetleyecek olursak, Spinoza'nın Tanrı anlayışı determinizmle doğrudan bağlantılıdır ve hatta olmak zorundadır. Çünkü eğer Tanrı evrenle özdeştir diyorsak, her olayın arkasındaki nedeni Tanrı'da aramak zorundayız ve bu da doğal olarak özgür iradenin bir yanılsama olarak görülmesini sağlayacaktır. Spinoza'nın Tanrısı ilgi çekici olduğu kadar eleştiri oklarının da hedefindedir. İlk eleştirilen nokta ahlakidir. Spinoza'nın Tanrısı iyi veya kötü olarak nitelendirilemez. Çünkü filozof ahlaki özelliklerin Tanrı'ya atfedilmesinin antropomorfik bir yanılgı olduğunu savunur. Ona göre doğa yasaları ne ahlakidir ne de ahlaksız. Doğa sadece var olur ve kendine özgü kanunlarla ayaktadır. Bundan dolayı özellikle ahlakın Tanrı'ya dayandırılması gerektiğini savunan teologlar ve filozoflar Spinoza'ya karşı çıkarak, eğer Tanrı ahlaki bir özne değilse evrendeki ahlaki düzenin kaynağı nedir diye sorar. Teologlar Spinoza'nın bu sorunu yeterince açıklayamadığını, Tanrı'nın mutlak iyilik olarak görülmediği bir evrende ahlaki değerlerin her zaman temelsiz olduğunu belirtirler. Eleştirilerin ikinci basamağında Tanrı'nın sıfatları yer alır. Yani antropomorfik olmayan bir Tanrı'nın varlığı konusundaki şüphelerdir. İnsan gibi düşünebilen, insan gibi hissedebilen ve insani özellikleri içinde taşıyan Tanrı'ya antropomorfik Tanrı denir. Spinoza'nın Tanrı anlayışı, geleneksel Yahudi, Hristiyan ve İslam teizmine kıyasla Tanrı'yı kişisel olmayan bir varlık olarak tanımladığı ve Tanrı'yı doğa kanunlarıyla aynı gördüğü için onun bilinçli bir iradeye sahip olmadığını ve insanlarla kişisel bir ilişki kurmadığını ifade eder. Fakat semavi dinlerin teologları Tanrı'nın insanları yönlendiren, onlara rehberlik eden ve onların ihtiyaçlarına cevap veren bir varlık olduğunu savunur. Onlara göre Tanrı'nın aşkın ve kişisel doğası ortadan kaldırıldığı zaman
inançlı insanların Tanrı ile anlamlı bir ilişki kurmasının mümkün olmadığını belirtirler. Bu durumun felsefi eleştirisi ise Spinoza'nın Tanrı'yı doğa yasalarına indirgemesinin Tanrı'nın varlık ve işlevi konusunda çok sınırlı bir perspektif sunduğudur. Tanrı'yı bir doğa yasasına indirgemek, Tanrı'nın yaratıcılık, irade ve bilinç gibi özelliklerini tamamen göz ardı etmektir. Eleştirilerin üçüncüsü determinizm üzerinedir. Spinoza'nın Tanrı anlayışının merkezinde yer alan deterministik görüş, evrendeki her şeyin Tanrı'nın zorunlu doğası tarafından belirlendiğini savunur. Bu düşünceye göre Tanrı ve doğa aynı şeydir ve her olay, her varlık Tanrı'nın zorunlu olarak meydana getirdiği bir nedensellik zincirinin parçasıdır. Dolayısıyla teologlar ve filozoflara göre bu görüş, yani evrendeki her olayın önceden belirlenmiş olduğu düşüncesi, özgür iradeye ve ahlaki sorumluluğa aykırı görünür. Eğer her şey Tanrı'nın zorunlu doğası tarafından belirlenmişse, insanların iradeleri de bu zorunlu nedensellik zincirinin bir parçasıdır. Bu durumda insanlar özgür iradeye sahip değilse, eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesini nasıl bekleyeceğiz? Meleklerin emri ve azizlerin çağrısıyla Baruch Spinoza'yı cemaatimizden uzaklaştırıyoruz, ona beddualar ediyor ve onu lanetliyoruz. 1656 yılında içinde bulunduğu Yahudi cemaatinden bu ifadelerle kovulmuştu. Ama bu çok doğaldı çünkü inandıkları Tanrı aynı değildi. Cemaatinde gel bize Tanrı'ndan bahset diyecek hali yoktu. Yapılması gereken özgür düşünceyi savunan adamın dışlanmasıydı ve bu da yapıldı. Spinoza'nın ortaya koyduğu Tanrı düşüncesi hiç şüphesiz ki kendisinden sonra gelen büyük insanları da etkiliyordu. Mesela Albert Einstein 1929'da Herbert Goldstein'a yazdığı bir mektupta Spinoza'nın Tanrısına inanıyorum cümlesini kullanmıştı. Einstein her ne kadar kendisini panteist olarak tanımlamasa da antropomorfize edilmiş bir Tanrı'ya inanmadığını ve var olan evrene çok büyük bir hayranlık duyduğunu söylemek mümkündür. Spinoza'nın cemaatinden dışlanması, onun düşüncelerinin yok edilmesi anlamına gelmedi. Aksine fikirleri zamanla kök saldı ve bugün hala birçok alanda etkisini sürdürüyor. Filozofun Tanrı anlayışı, doğanın işleyişine duyulan hayranlıkla birleşti ve gelecekte bilimi, felsefeyi ve hatta din anlayışını yeniden şekillendirmek üzere hazırda bekliyor. Spinoza, Tanrı'nın sadece bir inanç objesi değil, evrenin kendisi olduğunu savunurken, modern dünyanın içinde debelendiği Tanrı anlayışına da yeni bir yol açıyor.